1972 yılında bir terör eylemi Münih'teki olimpiyat oyunlarını sarstı. İsrail olimpiyat takımının bazı mensupları Filistinli teröristler tarafından pusuya düşürülüp rehin alındı. Rehin alma eylemi bir felaketle sonuçlandı. Alman güvenlik kuvvetleri fiyaskoyu önleyebilir miydi? Kesin olan şu ki bu olayda en az 5 ölümcül hata yapıldı. Olimpiyat oyunları 1972 yılının Ağustos ayında Münih'te başladı. 1936'dan beri Almanya ikinci kez olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapıyordu. Nasyonal sosyalistlerin propaganda için kullandığı oyunların tam aksine hoşgörülü bir ülkede neşeli müsabakalar olmalıydı. Daha önceki yarışma alanlarının devasa arenalarının aksine yeni inşa edilen bu stadyum zarif, modern, manzaraya uyarlanmış mimarisiyle bu yeni düşünce tarzını simgeliyordu. 121 ülkeden 7.000'den fazla sporcu gıpta ile bakılan olimpiyat madalyaları için Almanya'ya gelmişti. Sporcular ve seyirciler arasındaki atmosfer harikaydı. Almanya tarihinde bir kara leke olan Nazi dönemini anımsatmamak için güvenlik önlemleri kasıtlı olarak gizlenmişti. Görevlendirilen yaklaşık 2000 polis açık mavi spor ceketler giyiyor ve çoğu barışçıl oyunlar imajını tehlikeye atmamak için silah bile taşımıyordu. Aslında Almanya'daki siyasi durum göz önünde bulundurulduğunda safça bir yaklaşım. Yaz olimpiyatlarının başlamasından önceki 2,5 yıl içinde Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki güvenlik durumu büyük ölçüde kötüleşmişti. Örneğin 1970 yıllarının başından beri Almanya'da bir takım Filistin kaynaklı terör eylemleri yaşanmıştı ve 1970'ten beri Baader-Meinhof grubu diye anılan RAF'in yani Kızıl Ordu fraksiyonunun eylemleri vardı. Federal Cumhuriyeti fiilen değiştiren bu 2,5 yıllık şiddetten kazanılan deneyimlerin Münih 72'nin güvenlik planlarına neredeyse hiç dahil edilmemesi oldukça şaşırtıcıydı. 5 Eylül 1972'de sabahın erken saatlerinde postacılar birkaç kişinin büyük çantalarla çitin üzerinden Olimpiyat köyüne tırmandığını fark ettiler. Ama dışarıda geçirdikleri bir geceden sonra geri dönmek isteyen sporcular olduklarını zannettiler. Aslında bu 8 adam Filistin terör örgütü Kara Eylül'ün üyeleriydi. Doğruca İsrail takımının kaldığı binaya girip sporcuları ve antrenörleri derdest ettiler. Çıkan arbedede 2 İsrailliyi öldürdüler. 9 İsrailli sporcu teröristlerin eline rehin düştü. Silah ve çatışma sesleri duyulur duyulmaz hemen polise haber verildi. O dönemin Federal İçişleri Bakanı Hans-Dietrich Genscher başkanlığındaki bir kriz ekibi teröristlerle irtibat kurup müzakere etmeye başladı. Filistinlilerin talepleri RAF teröristleri Andreas Baader ve Ulrike Meinhof'un Alman hapishanesinden salıverilmeleri ve İsrail hükümetinin hapishanelerde tutsak ettiği 200'den fazla Filistinliyi serbest bırakmasıydı. Kriz ekibi Tel Aviv ile bir doğrudan telefon bağlantısı kurmuştu. Ve kısa bir süre içinde İsrail'in teröristlere boyun eğmeyeceği ve bu 200'den hatta belki de 300'den fazla tutuklunun şantajla serbest bırakılmayacağı açıklaması geldi. Teröristler rehineleri kendilerine kalkan yapmış, rehinelerin arkasında siper almış durumdaydılar. Bu arada arka planda binaya yapılacak kurtarma harekatının detayları hazırlanıyordu. Ancak yetkililer bunu yaparken çok önemli bir hata daha yaptılar. Terör eylemi tüm dünya televizyonlarından canlı olarak yayınlanıyordu. Olay yeri sadece polislerle değil, aynı zamanda dünyanın dört yanından canlı ve renkli haber yapan sayısız gazeteci ve kamerayla çevriliydi. Yetkililer sadece medyayı olimpiyat köyünden dışarı çıkaramamışlar, üstüne üstlük
teröristlerin elektriğini kesmeyi de unutmuşlardı. Bu aksaklıklar binaya planlanan kurtarma harekatını da olumsuz olarak etkilemişti. Çünkü teröristler polisin binanın etrafına sporcu kılığında saldırı timleri ve keskin nişancılar yerleştirdiğini televizyondan izliyor olabilirlerdi. Bu arada polislerin terörle mücadele için herhangi bir özel eğitimi yoktu. Asıl inanılmaz olan Olimpiyat Köyü'nün yakınında hiçbir vurucu timin olmamasıydı. Avcılara ve amatör atıcılara dürbünlü NATO tüfekleri verildi ve artık keskin nişancısınız dendi. Şaka gibi ama acı bir gerçek. Rehinelerin bulunduğu binaya saat 17'de baskın yapılması planlanıyordu. Ancak sansür uygulanmadığı için hazırlıklar dünya çapında canlı olarak televizyondan yayınlandı. Ve böylece teröristler çatıda neler olduğunu televizyon ekranlarında görebildiler. Ve o saldırı gerçekleşseydi mutlak bir felaketle sonuçlanırdı. Şans eseri belirlenen saldırı saati 17'den hemen önce iptal edildi. Ya sayısız kamera ve gazetecinin varlığı teröristlerin dikkatini ve ihtiyatını arttırıyordu. Binanın pencerelerinde veya balkonunda ara sıra ortaya çıkıyorlar, ayrıca kıyafetlerini de değiştiriyorlardı. Bu da yetkililerin onların tam sayısını bilmesini zorlaştırıyordu. Bu arada Filistinlilerin İsa adlı lideri yeni taleplerde bulundu ve rehineleri Kahire'ye götürmek için bir uçak talep etti. Güvenlik güçlerinin ve kriz ekibinin seçenekleri tükeniyordu ve acilen bir plana ihtiyaçları vardı. Polisin o zamanlar yaptığı yanlışların aksine elbette bugün yarım asır sonra daha tedbirli ve deneyimliyiz. Ne yazık ki dönemin polislerinin farkında olmadığı birçok kritik durum yaşandı. Ama polisin o gün ne kadar hazırlıksız olduğu tartışılmaz bir gerçek. Rehin alma olaylarında en büyük sorunlardan biri iletişimdir. İpleri kimse elinde tutamıyordu. Kriz masasında kötü iletişim kuran veya hiç iletişim kuramayan çok fazla ekip vardı. Önemli bilgiler bu şekilde sıkışıp kaldı. Sonuç tam bir kaostu. Keskin nişancılar teröristlerin tam sayısını bilmiyordu. Bu doğal olarak şiddete dayalı bir harekat olması durumunda rehineler ve polis memurları için tehlikeli bir durum teşkil ediyordu. 5 Eylül 1972'de Olimpiyat Köyü'nde yaşananların en büyük nedenlerinden biri de kesinlikle bu iletişim kaosuydu. Bir kriz yönetim ekibi vardı. Bir polis görev gücü vardı. Olimpiyat Köyü'nün çeşitli noktalarında görevli başka kişiler de vardı. Ayrıca o zamanki başkent Bonn'daki hükümet hala önemli bir rol oynuyordu. Ve kimse tam olarak bilmiyordu kim söz sahibiydi, kim neye karar veriyordu. İsrail Başbakanı Golda Meir daha en başında bir takasın söz konusu olamayacağını, yani Alman yetkililerin gerekirse şiddet içeren bir çözüme başvurmak zorunda kalacağını açıkça belirtmişti. Ancak Almanya'nın İsrail gibi terörle mücadele birimleri yoktu. İsrail özel birliklerinin yardımı muazzam bir destek olacaktı. Ancak böyle bir resmi yardım sorumlular arasındaki yetki çelişmeleri nedeniyle gerçekleşmedi. İsrail'de ise özel kuvvetlerin komutanı Ehud Barak harekata hazırdı ve komutanına adeta yalvarıyordu. Almanya ile bağlantı kurun da adamlarımla birlikte oraya uçabileyim. Terör uzmanları ve gerekli teknolojiye sahip personel ile Almanya'da başarılı bir harekat yapabilirlerdi. Ama birkaç görüşmeden sonra Bonn tarafından Alman anayasasını ihlal eder gerekçesiyle bu seçenek reddedildi. Aradan 12 saatten fazla bir süre geçmişti. Müzakerecilerin yeni bir planı vardı. Teröristlerin isteklerini kabul etmiş gibi görünerek teröristleri ve rehineleri Mısır'a götürecek uçağa helikopterle götürülmelerini önerdiler. Helikoptere giden yol sitenin yeraltı otoparkından geçmekteydi.
Filistinliler rehinelerle yola çıkmadan önce orada bir keşif yapmak için ısrar ettiler. Binaya yapılacak baskının iptal edilmesinden sonra bir sonraki erişim fırsatı sitenin yeraltı otoparkıydı ve orada bir polis timi hazır bekliyordu. Ve ne yazık ki bu plan, Emniyet Müdürü Schreiber'in de bizzat eşlik ettiği bu keşif turu sırasında keşif turu diye haykırdığında suya düştü. Emniyet Müdürü'nün yanında teröristlerin lideri de vardı ve tabii ki burada bir tuzak kurulduğunu hemen anlamıştı. Hücum iptal edildi. Rehineler ve teröristler başka bir kurtarma çabası olmadan Münih'in batısındaki Fürstenfeldbruck askeri havaalanına götürüldü. Burada hazırlanan bir sonraki tuzak teröristleri bekliyordu. Fürstenfeldbruck planı kulağa oldukça iyi geliyordu. 2 aşamalıydı. Bir yanda teröristler ve rehineler bekleyen Lufthansa uçağına götürülecekti ve orada 13 polis memurundan oluşan bir timin onları etkisiz hale getirip rehineleri kurtarması gerekiyordu. Ancak sorun bu polislerin kendilerine yüklenen bu görevin yükünü kaldıramayacaklarını hissetmeleriydi. Ve helikopterler alana inmeden kısa bir süre önce amirleriyle bu emri yerine getirme konusunda konuştular ve görevi reddettiler. Onları suçlamak da haksızlık olur. Çünkü böyle bir görev için eğitim almamışlardı ve bu aslında bir intihar görevi olurdu. Polisin yalnızca 5 keskin nişancısı kalmıştı. Havaalanında pozisyon aldılar. Rehineleri kurtarmak için gerekirse teröristleri vurmaları gerekiyordu. Saat 22.38'de ateş açtılar. Ancak keskin nişancılar arasında ne önceden belirlenmiş bir hedef tayini ne de telsiz bağlantısı vardı. Hepsinden önemlisi teröristler sanıldığı gibi 5 kişi değil 8 kişiydiler. Yaklaşık 2 saat süren bir çatışma çıktı. Bu sırada rehineler helikopterde oturmaya devam ediyordu. Alana takviye için bir zırhlı araç geldiğinde kurtarma girişimi korkunç bir fiyaskoya dönüştü. Teröristler rehinelerin içinde bulunduğu helikoptere el bombası fırlattılar. Çatışmanın sonunda 9 rehinenin hepsi, 1 polis ve 5 suikastçı öldü. Bu arada ürkütücü bir yanlış mesaj yayıldı. Fürstenfeldbruck havaalanındaki çatışmalar tırmanırken ve mermiler havada uçuşurken tel örgülerin diğer tarafında binlerce seyirci, yüzlerce araba ve çok sayıda gazeteci vardı. Herkes yalan yanlış bir şeyler duyuyor ve bu haberler kulaktan kulağa yayılıyordu. İşte bu yanlış haberler zinciri daha sonra gece yarısından kısa bir süre önce hükümet sözcüsü Konrad Ahlers tarafından da tüm rehineler güvenli bir şekilde kurtarıldı ve harekat başarılı oldu diye açıklandı. Ama ne yazık ki bunun gerçekle en ufak bir alakası bile yoktu. Ve bu yetkililerin ve medyanın da çok ama çok kötü bir başarısızlığıydı. Kamuoyu başarısız kurtarma operasyonu ile ilgili gerçeği ancak saatler sonra öğrendi. Herkes şok içindeydi. Peki olimpiyat oyunlarının akıbeti ne olacaktı? Oldukça tartışmalı bir karar verildi. Saldırının ertesi günü 6 Eylül'de Olimpiyat Stadında terör kurbanları için düzenlenen bir anma töreninde olimpiyat bayrağı yarıya indirildi. Terör olimpiyat ruhuna galip gelmiş gibi görünüyordu. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı yaptığı konuşmada şunu açıkça ifade ediyordu. The games must go on. Oyunlar devam etmeli. Ancak terörün yarattığı izler göz ardı edilemiyordu. 11 Eylül'deki kapanış töreninin moderatörlüğünü de yapan oyuncu ve stadyum spikeri Joachim Fuchsberger şöyle dedi. Müsabakalar neşeyle başladı, hüzünlü bir şekilde sona eriyor. Oyunlara devam etme kararı verilmesi bugüne kadar hala tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Bazılarının öne sürdüğü gibi
Oyunlar iptal edilmeli miydi? Oyunlar iptal edilseydi dünya teröre teslim mi olacaktı? Tartışmanın bir diğer yönü de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin takip eden yıllarda Münih'teki olimpiyat suikast girişimini nasıl ele aldığıdır. Oyunlar devam etmeli. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın ifadesiydi ve en azından 1972'de örneğin hayatta kalan İsrail takımı da benzer şekilde gördü. Teröristlere boyun eğmemeliyiz dediler. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1972'den beri bu konudaki çalışmaları kesinlikle tatmin edici değildi. Sadece 2021'de Tokyo'da tekrarlanan olimpiyat oyunlarının açılış töreni kapsamında Münih'te ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 49 yıl sonra, tabii çok geç kalınmıştı. Münih yetkilileri önceleri terör kurbanları için bir anıt oluşturmaya pek ilgi göstermedi. Königstraße 31'deki bir anıt taş 1972'den beri suikasti anıyor. Ölümcül çatışmanın yaşandığı yer olan Fürstenfeldbruck hava üssünde düzenli anma törenleri 1997 yılına kadar yapılmadı. Olimpiyat oyunlarında düzenlenen saldırıda 11 İsrailli ve bir Alman polisi olmak üzere 12 kişinin teröristler tarafından öldürülmesinin üzerinden 50 yıl geçti. Akıl almaz hatalar zinciri nedeniyle trajik bir şekilde sona eren bir saldırı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu hatalardan kaçınmak mümkün müydü? Görüşlerinizi bize yorumlarda yazın ve bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonunu tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.